Ayetlerde sürekli ibadet edenlerin destekleneceği gibi bir vaat var. Hayata baktığımızda ise Müslümanların büyük kısmının maddi manevi sıkıntı içinde olduğu oldukça açık. Eğer Allah yardım edecekse bunu niçin milyonlarca müminin hayatında görmüyoruz? İlahi yardım ahiret bağlamında verilir, dünya imtihan yeridir diyerek savunmaya geçenler olacak. Oysa yardım ahirette gibi bir sav, dünyadaki acıları meşrulaştırır. Ayrıca merhamet sahibi bir Tanrı hem dünyada hem ahirette yardım etme kapasitesine sahipse, neden daha adil ve eşitlikçi bir dünya düzeni kurmamıştır? Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerin büyük çoğunluğu bilimsel üretimde yok denecek kadar zayıf. Teknoloji ithalatçısı, ilaç, tıp ve mühendislikte dışa bağımlı, eğitimde geri, hukukta sorunlu ve insan haklarında düşük seviyedeler. Ayrıca savaş, yoksulluk ve radikalleşme ile iç içeler. Üstelik bu tablo istisna değil, oldukça genel. Allah, geçmişte peygamberlerine yardım ettiğini söylüyor. Bugün ise kendisine inanan milyonlarca insanın toplu, kalıcı ve yapısal çöküşüne müdahale etmiyor. Bu durum dört olasılığı doğuruyor. Allah bunları öngörmedi. Öngördü ama umursamadı. İnsanlar yaşadıklarını kendileri seçti. Bunların hepsi imtihan. Şimdi bunları tek tek ele alalım. Allah bunları öngörmemiş miydi? Bu ihtimal, klasik İslam inancına göre imkansızdır. Çünkü Allah her şeyi, geleceği, olacak olanı bilir. Dolayısıyla Müslüman toplumların bu hale geleceğini bilmiyor olamaz. Bu ihtimali eledik. Öngördü ama yardım etmedi, umursamadı savına gelelim. Bu noktada ciddi bir ahlak problemi ortaya çıkar. Çünkü Kur'an'da Allah'ın Bedir'deki Müslümanlara, zor durumda olan küçük bir gruba müdahale ettiği anlatılır. Ama bugün açlıktan ölen çocuklara, eğitimsizliğe mahkum doğan bebeklere, savaşın ortasında büyüyen milyonlara, cehaletin içine doğan masumlara müdahale etmiyor. Buradaki çelişki, geçmişte olaylara müdahale eden Tanrı'nın bugün çok daha büyük felaketlere karşı sessiz kalıyor olmasıdır. Bu durum, Tanrı'nın adalet ve merhamet sıfatlarıyla bağdaşmaz. İnsanlar kendileri seçti savunması çok sık kullanılır ve Allah yardım etmez çünkü insanlar tembel, çalışmıyorlar, hak etmiyorlar denir. Oysa bu savunma çocuklar karşısında çöker. Çünkü bir çocuk doğacağı ülkeyi, anne babasını, eğitim sistemini, mezhep çatışmasını veya yoksulluğu seçemez. Dolayısıyla cehalet içinde doğan bir çocuk ahlaken suçlanamaz. Eğer Allah bu durumu, bu çocukların yaşayacağı kaderleri biliyor ama müdahale etmiyorsa, o zaman ilahi adalet savı çöker. Kimileri de bunların hepsi bir imtihan diyerek savunmaya geçer. Bu savunma yüzeysel olarak bakıldığında güçlü görünür ama derinlemesine bakıldığında sorunludur. Çünkü ilk olarak eşitlikten bahsedilemez. Almanya'da doğan çocuk ile Yemen'de doğan çocuk eşit değildir. Biri kitapla, diğeri ise açlıkla sınanır. Ayrıca görüldüğü kadarıyla sınavın kuralı yok. Neden bazı toplumlar sürekli kötü durumdayken, bazıları onların tam zıttı? Neden fakirler ve masumlar sınanıyor? Sorulsa herkes zenginlikle sınanmak ister. Fakir ile zenginin içinde bulunduğu bir sınav kıyaslanamaz bile. Diğer yandan, bebek ve çocukların ne gibi bir imtihanı var? Okuma yazma bilmeden veya iki lokma yiyemeden ölen çocuk neyi başaramadı? Sınavın neresine takıldı? Bu noktada imtihan açıklaması ahlaki bir gerekçe olmaktan çıkıp bir mazerete dönüşür. Eğer Allah geçmişte inananlarına yardım ettiyse, bugün yüz milyonlarca inananın ve milyonlarca masum çocuğun içine düştüğü cehalet, yoksulluk ve şiddet ortamına sessiz kalması, ilahi adalet, merhamet ve hikmet savlarıyla bağdaşmaz. İslam'a göre Allah her şeyi bilir. Dolayısıyla bu tabloyu da biliyordu. Müdahale etmediği için bedelini masum çocuklar ödüyor. İmtihan açıklaması ahlaki yükü hafifletmiyor.
Ayrıca ilahi yardım anlatıları ile tarihsel gerçeklik örtüşmüyor. Bu da şu soruyu kaçınılmaz kılıyor. Allah geçmişte gerçekten yardım etti mi? Yoksa bu anlatılar sonradan mı kurgulandı? İşin daha ağır kısmı şudur. İslami referanslarla hareket ettiğini söyleyen, bunu ayet ve hadislerle meşrulaştıran, cihat, şehadet ve ganimet dili kullanan örgütler var. Bunlar dünyanın en kanlı terör örgütleri arasında yer alıyorlar. Burada iki olasılık var. Ya din yanlış yorumlanıyor ya da metinler yoruma açık ve tehlikeli. Her iki durumda da ilahi, açık ve evrensel rehber savları yara almış oluyor. Çünkü açık bir rehber yanlış anlaşılamamalı, bu kadar ölümcül sonuçlar üretememeliydi. İslam inancına göre İslam evrensel bir dindir. Her insan, nerede doğarsa doğsun, hangi kültürde yetişirse yetişsin, hangi dine mensup bir ailede büyürse büyüsün, İslam'ı bulup kabul etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, kişinin ahlaklı olmasına, iyi bir insan olmasına, başkasına zarar vermemesine, hayatını erdemli yaşamasına bağlı değildir. Örnek olması için bir karakter uyduralım. Anders adında Norveçli bir adam var. Başka bir dine mensup bir ailede doğmuş. Dini hakkında makul ve tutarlı cevaplar almış. Hayatı boyunca kimseye zulmetmemiş, faydalı işler yapmış, vicdanlı yaşamış ve iç huzuru yakalamış. İslami bakışla bu insanın tek kusuru Müslüman olmaması. Peki, Anders hangi rasyonel, ahlaki veya vicdani gerekçeyle İslam'ı aramak zorunda? Bu sorunun tatmin edici tek bir cevabı bile yok. Kimileriniz fıtratında İslam var diyecekler. Bu sava göre insan doğuştan İslam'a meyilliydi ve diğer dinler zamanla bozulmuştu. Sorun şu ki insan doğuştan din bilmez. Ailesinden öğrenir. Anne babasının dini neyse onların dinini devralır. Genellikle Japon çocuk Budist, Hint çocuk Hindu, Türk çocuk Müslüman olur. Fıtrat argümanı, coğrafi kaderciliği açıklayamaz. Anders İslam'ı aramalı, çünkü İslam hak din diyerek savunmaya geçenler de olacaktır. Oysa bu cevap döngüseldir. Neden İslam'ı aramalı? Çünkü İslam hak dindir. Nereden biliyoruz? Çünkü Kur'an öyle söylüyor. Bunlar dışarıdan bakan biri için hiç ikna edici değildir. İnanca dayalı bir kabulden ibarettirler ve evrensel yükümlülük doğuramazlar. Anders ahlaken iyi, kimseye zarar vermemiş, vicdanlı yaşamış ve iç huzurunu bulmuş biri ama sırf içinde doğduğu veya benimsediği din İslam olmadığı için ebedi azapla tehdit ediliyor. Bu durumda şunu sormak gerek. Ahlak mı önemli, inanç mı? Eğer cevap ahlak ise, o zaman inanç ikincildir. Eğer cevap inanç ise, o zaman ahlak değersizleşir. Ama biliyoruz ki İslam öğretisi ikincisini, yani inancı tercih eder. Konuya aklını kullansa İslam'ı bulur şeklinde yaklaşanlar da olacak elbet. Bu savunma da ciddi şekilde sorunlu. Aynı aklı kullanan milyarlarca insan farklı sonuçlara ulaşıyor. Eğer aynı akıl farklı dinlere, aynı samimiyet farklı inançlara kapı aralayabiliyorsa, sonuçtan insan sorumlu tutulamaz. Tebliğ ulaşmamış kişi İslam'a girmemiş olmaktan sorumlu değildir şeklinde açıklamalar da var. Bu savunma da sorunu çözmez, yalnızca erteler. Çünkü günümüzde ulaşmama diye bir şey yok. Ama ulaşılan bilgi çoğu zaman ön yargılı, çelişkili, mezheplerle parçalanmış ve kültürel yüklerle dolu. Hangi İslam'ı araştıracak? Sünni mi, Şii mi, Selefi mi, tasavvufi mi? Bu karmaşa içinde doğruyu bulamamak suç değildir ve herkesin kendi doğruları vardır. Hiçbirinin hak olduğunun kanıtı olmasa da, Müslümana göre İslam, Hristiyana göre Hristiyanlık, Yahudiye göre Musevilik, Hinduya göre Hinduizm, Budiste göre Budizm doğrudur. Mezhepler için de aynısı geçerlidir. Çünkü insan doğduğu dini seçmez ve inanmakta olduğu din çoğu zaman daha makul görünür. Dolayısıyla birinin başka bir dini araması veya inanması için
İkna edici bir gerekçe yok. Tıpkı Müslüman olmayan birinin İslam'ı arayıp Müslüman olması için ikna edici bir gerekçe olmaması gibi. Şimdi biraz verilere bakalım. Birçok ülkede Hristiyan nüfusun büyük kısmı hala çocukken yetiştiği dini sürdürüyor, ancak bırakanlar büyük bir paya sahip. Örneğin, İspanya'da çocukken Hristiyan yetiştirilenlerin %87'si Hristiyan kalırken, yetişkinlerin sadece %54'ü halen Hristiyan olarak tanımlanıyor. %33 oranında din değişme veya dini terk etme söz konusu. Yani Hristiyanların önemli bir bölümü zamanla başka bir dine geçmeyip dinsiz olmayı tercih ediyor. Hristiyanlığa olan bağlılıklarını yitiriyor. Budizmin devamlılık oranları ülkeden ülkeye değişkenlik gösteriyor. Sri Lanka ve Tayland'da Budist olarak yetiştirilen yetişkinlerin %98'i hala kendilerini Budist olarak tanımlıyorken, Güney Kore'de Budist olarak yetiştirilenlerin sadece %39'u hala kendilerini Budist olarak tanımlıyor. Japonya'da Budist olarak büyüdüğünü söyleyenlerin oranı %58 iken, bunların %26'sı artık kendini Budist olarak tanımlamıyor. Müslüman çocukların yetişkin olduklarında hala Müslüman kalma oranı çok yüksek. Endonezya, Türkiye, Bangladeş, Tunus gibi çoğu ülkede yetişkinlerin %90'ından fazlası çocukken de Müslüman olarak yetiştirilmiş. Anketlere göre din değiştiren Müslümanların oranı da düşük. Söz konusu ülkelerde çocukken Müslüman olanların yalnızca %3'ü artık başka bir dine bağlı olduğunu söylüyor. Müslüman toplumlarda din değiştirme oldukça az gibi görünüyor. Kendini dinsiz olarak tanımlayanların oranı ise tam olarak bilinemez. Çünkü toplumdan soyutlanma, boşanma, arkadaş kaybetme, aileden dışlanma, hatta can korkusu nedeniyle birçok insan açık bir şekilde dinsizim diyemiyor. Müslüman olmadığı halde tesettürle gezmek zorunda olan birçok kadın, İnanmadığı halde, ailesinden çekindiği için oruç tutup namaza giderek Müslüman taklidi yapan birçok erkek var. Dünya çapında Hindu toplumlarında da din değiştirme oranı çok düşük. Örneğin, Hindistan'da yetişkinlerin neredeyse %99'u çocukken yetiştirildikleri inancı büyüdüklerinde de sürdürüyor. Yani, din değişme veya dinsiz olma oranı inanılmaz düşük. Yalnızca %1. Musevi olarak büyüyenlerin yetişkin olduklarında dinlerini terk etme oranı %1'den bile düşük. İsrail'de bu oran neredeyse sıfır. Dikkat ettiyseniz daha az terk edilen dinler sırasıyla şunlar: Musevilik, Hinduizm ve İslamiyet. Bence bunun nedenini herkes çok iyi biliyor. Coğrafya ve sosyokültürel yapı her şeyin cevabı.